cihanın kilidi, bilgeliğin kılıcı yazır boyu. Gök kubbenin altındaki, en ağır başlı, en sarsılmaz iradedir bu. Ayhan'ın asil soyu, Oğuz'un il yazan kutlu kolu. Onlar ki, nerede olsa buyruğu yürür hikmetiyle. Devlet kurup, adaletiyle cihanı yönetir. Bozkır'ın tozunda değil, tarihin en hakiki sayfalarında mühürleri vardır. Sözü kanun kılanların, bilgeliği kılıçtan keskin tutanların, Akdeniz'den Horasan'a nizam veren, o mağrur nefesidir. Töreleri sarsılmaz, buyrukları geri dönmez. Hazır olun, nizamın mimarı, buyruğu asil yazırların ihtişamı başlıyor. Bozoklar, altın yayın varisleri, işitsin yer dinlesin gök, Oğuz Kağan'ın sağ kolu, gökten inen altın yayın, mutlak varisleri, bozoklar meydana çıkıyor. Günhan'ın sarsılmaz iradesiyle, kayı ve bayat boyları devletin direği, otağın ebedi bekçisi kılındı. Yıldız Han'ın nuruyla, Avşar ve Beydili boyları, karanlık gecelerde yollara rehber, savaş meydanlarına heybet oldu. Ayhan'ın adaletiyle Yazır ve Dodurga, sözü kanun sayılan, bilgelerin ocağını tüttürdü. Oğuz Atan'ın siz yay sahibisiniz, sizler beylik edesiniz buyruğuyla hakimiyetin mührü bu kutlu ellerde yükseldi. Bozkır'ın tozundan Anadolu'nun bağrına kadar atlarının nallarıyla toprağa mühür vuran bu erler sancağı asla yere düşürmedi. Yay gerildi, menzil tayin edildi. Bozoklar yürüdü, cihan titredi. Gök çökmedikçe, yer delinmedikçe bu kutlu soy tükenmeyecek. Altın yayın varisleri, ecdadın mirasını kıyamete dek omuzlarında taşıyacaktır. Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü, bugün Börübudu'nun nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, töre bilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Ayhan'ın büyük oğlu Yazırboyu, ismini çok ülkeye hükmeden ve her yere nizam götüren manasından alır. Onlar, Oğuzlar içinde zenginlikleri, yakışıklılıkları ve askeri disiplinleriyle tanınan asil bir soydur. Yazırboyu için güç, sadece kaba kuvvet değil, aynı zamanda bir zarafet ve akıl işidir. Onlar, fethettikleri şehirleri sadece kılıçla almaz, oranın kültürüyle ve mimarisiyle de harmanlarlardı. Ongunları olan Sungur kuşu, Yazırboyu'nun hızını, zekasını ve stratejik dehasını simgeler. Sungur, avına nasıl sessiz ve kesin odaklanırsa, Yazırboyu da devlet meselelerine öyle keskin bir akılla yaklaşır. Tarih boyunca Horasan'da büyük siyasi güç odağı olan Yazırlar, diplomasiyi en az savaş kadar iyi yönetmişlerdir. Onlar, bölgedeki devletlerin kaderini belirleyen, denge kuran ve nizam getiren asil bir yönetici sınıftı. Yazır süvarileri bir kez hücuma kalktı mı, önlerinde durabilecek bir engel henüz icat edilmemişti. Askeri stratejileri, yüzyıllar boyunca Türk savaş sanatının en parlak örnekleri arasında yer aldı. Horasan'dan Anadolu'ya süzülen bu akıl, fethettiği topraklara Yazır mührünü kalıcı olarak vurmuştur. Denizli'den Ankara'ya kadar pek çok bölgede onların ayak izlerini ve vatan aşkını görmek mümkündür. Yazırboyu, varlıklı bir boydu.
Ancak bu varlığı sadece kendileri için değil, halkın refahı için kullanırlardı. Onların sofrası herkese açık, cüzdanları her zaman cömertti. Yazır demek, halkını yaşatan bey demektir. Gece, Yazır akıncıları için bir gizlenme değil, bir hakimiyet alanıdır. Onlar, karanlığın içinde gören gözlerdir. Düşman uyurken, Yazır süvarisi, çoktan stratejik noktaları ele geçirmiş, şafağı beklemiştir. Yazır tamgası, hakimiyetin ve bolluğun sembolüdür. Her çizgisi bir zaferi, her köşesi bir hükmü temsil eder. Bu tamga, bir fermanın altına vurulduğunda, o hüküm artık tartışmaya kapalı, sarsılmaz bir kanundur. Yazırlar, sadece kaba inşaat değil, ince sanatın da ustasıydılar. Estetik, onların ruhunun bir parçasıydı. Dokudukları halıdan, kurdukları şehre kadar, her şeyde bir zarafet ve yüksek bir zevk görülürdü. Onlar için yoldaşlık, candan daha azizdir. Yazır yiğidi, arkasındaki kardeşi için canını vermekten çekinmez. Bu sarsılmaz vefa duygusu, Yazır boyunu tarih boyunca bölünmez bir güç kılmıştır. Ay Han'ın soyuna yakışır şekilde, yıldızların ve ayın hareketlerini takip etmekte usta birer gökbilimciydiler. Ekini ne zaman ekeceklerini, savaşa ne zaman çıkacaklarını, gökteki işaretlere bakarak tayin ederlerdi. Yazırların sesi, bugün hala Türkmen ovalarında, eski yurtlarında yankılanmaktadır. Onlar, asırlar geçse de, dillerini ve asaletlerini korumayı başarmış, nadir soylardan biridir. Yazır sancağı ne zaman yükselse, orada bir devletin doğuşu veya bir zalimin çöküşü kutlanırdı. Onlar, Türk tarihinin en gösterişli ve kararlı akınlarının mimarlarıdır. Yazır boyu, cihanın süsü, adaletin pençesi ve hakimiyetin sarsılmaz iradesidir. Onların ışığı, Türk'ün yolunu ebediyen aydınlatmaya devam edecektir. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.